Merhaba. Son görüşmemizden bu yana epey zaman geçti. Söylenecek ne çok şey birikti, ne kadar çok şey oldu. Sizinle bir kış günü en son konuşmuştuk. Bugün ise Toronto'nun tarihinde en sıcak günlerinden biri, 40 dereceye bulan bir Haziran gününden evlere kapanmış olarak sohbet ediyorum. Aslında bu bir fırsat verdi. Dışarı çıkılmayınca evdeki yapmak istediklerimizi yapmaya da imkan bulmuş olduk. Gerçekten çok şey birikti bu dönemde. Benim bu kadar gecikmemin bir nedeni kendimden geliyor. Hayat olayları. Bunun yanı sıra biliyorsunuz teknolojiyle boğuşuyorum. YouTube'u, video edit etmeyi, YouTube post etmeyi öğrenmeye çalışıyorum ama bu kolay olmuyor. Burada esas söylemek istediğim şey saçını değirmende artmamış olan arkadaşlarımıza aman teknolojiyle bağınızı kesmeyin demek istiyorum. Çünkü artık her şey ellerimizdeki application'lar, telefonlar, bir takım makinelerle yapıyor. Evimizdeki havalandırmayı kontrolümüz telefonlarla. Parking şeyimizi ödememiz, ücretimizi ödememiz telefonla. Herhangi bir yerde randevu yapmamız telefonla, konserlere bilet almamız, yani internet aracılığıyla yapılan teknolojik uygulamalar. Eğer toplumdan uzak kalmak istemiyorsak 60'ını geçen her kişinin teknolojik yardım almasını tavsiye ediyorum. Hatta Türkiye'de de YouTube kanalı açanlar sürekli aman etrafınıza söyleyin, teknolojiyle bağlantılarını kursunlar diye sesleniyor. Ben de aynı şeyi tekrarlıyorum. Neler oldu neler son konuşmadan bu yana? Son konuşmamızdan sonra öncelikle Kartalkaya'daki büyük yangın bir kere gündemi tuttu ve herkesin yüreğini dağladı. Başka ne konu konuşulur ki bu acının üstüne derken Mart ayında Türkiye'de iç politikada bir patlama oldu. Beklenmedik olaylar zinciri herkesi çok etkiledi. Gözlerimiz ve dikkatlerimiz oraya evrildi. Onu analiz etmeye çalışırken Trump Amerika'da başkanlığını göstermeye başladı. Hatta Kanada'yı 51. eyalet olarak almak istediğini ilan etti. Çılgın işler. Bu arada Kanada Başbakanı Trudeau istifa etti ve Kanada bir erken seçime gitti. Sadece kendi özel hayatımızda olan olaylar değil, içinde yaşadığımız toplum ve küresel olarak dünyada olup bitenler teknoloji aracılığıyla evimize kadar giriyor ve bizim kaygımızı arttırmasına sebep oluyor. Şöyle ki, bizler, hele Türkiye ve Kanada'yı birlikte takip etmeye çalışan göçmenler, iki tarafta olan olaylardan da etkileniyoruz ve endişemiz galiba ikiye katlanıyor. Bu nedenle kaygı konusunda herhalde oldukça ciddi sorunlar yaşayan bir nesil olduk. Bu arada sizinle son görüştüğümde demiştim ki psikolojik olaylara, güncel olayların psikolojik yapısına değineceğiz. Ve burada sizden fikir sormuştum. Bu konuda maalesef buraya fikir beyan edenlerimiz az oluyor. Keşke daha çok olsa ama özel yazanlardan anladığım kadarıyla 3 tane konu çıkarmıştım. Birisi aile konusu. O çok ilginç bir konu. Bunun üstünde çalışıyordum. Ailenin konusunun boyutları, geldiği yer, geçmişi ve geleceği. Fakat diğer sosyal konular o kadar öne geçti ki bu konuları herhalde kimse pek fazla dinlemeyecek diye düşünürken daha büyük olaylar patladı yakın zamanda. Oraya gelmeden önce ikinci talep küçük bir soruydu. Biz iltifat karşısında neden mahcup oluruz? Hadi gelin buna bir bakalım. İltifat karşısında neden mahcup olur kişi? Aslında iltifat çok sanat gerektiren bir hareket biçimi. İltifat kökünde kişiye yargılandığını düşündürür. Yani birisi beni değerlendiriyor ve bak mercek altındayım. Bu da
doğal olarak bir mahcubiyet, bir çekingenlik, bir şimdi ben ne diyeceğim, buna nasıl cevap vereceğim tepkisi yaratabilir. Ama bekliyorsak, bir başarının ödülünü alıyorsak, dikkat ederseniz heyecan vardır ama mahcubiyet yoktur. Oysa günlük olaylarda size bir iltifat geldiği zaman nasıl cevap vereceğimizi bilemeyiz. Çünkü otomatik olarak yargılandığımızı hissederiz. İşte yargı burada, mercek altındayım duygusu geldiği için zorlanırız. Aslında birçok iltifatın altında bir sarkazm da vardır. Buna da muhatap olup nasıl cevap vereceğimizi bilemediğimiz zamanlar olur. Mesela, ay bugün gerçekten çok hoşsun. Bugün çok hoşsun demek gerçekten çoğu zaman hiç de hoş olmadığını da düşündürtebilir. Veya ay bu yaptığın diğerlerinden bambaşka farklı. Bu başarılı olmuş demek, diğerlerine başarısız mı demek istiyor acaba diye kişinin nasıl cevap vereceğini bilmediği bir zihinsel süreç başlatır. Dolayısıyla bu iş karmaşık. Yani iltifat edenler de iltifatlarını nasıl yaptıklarına dikkat etmeleri gerekiyor. İltifatı alan kişi de iltifatı nasıl değerlendireceğini düşünmeli mi, düşünmemeli mi? Bence hiç düşünmeden yorumunu daha sonra yapmak kaydıyla teşekkür ederim, ben de öyle buluyorum demekle yetinirse sanıyorum bocalama, mahcubiyet ortadan kalkabilir. Benim düşünebildiğim çözüm şimdilik böyle. Başka bir şey gelirse aklıma ilave edeceğim. Evet, bu arada benim gözlediğim kadarıyla sosyal medya şu yönden de beni biraz teşvik etmedi diyeyim. Sosyal medyada bence Facebook olsun, Instagram olsun, bu gelişmeler bizlere fikirlerimizi söyleyip karşılıklı görüş varsa bunları muhasebesini yapıp belki zihni çeperlerimizi geliştirebiliriz diye ümit verici olarak görüyordum. Oysa fark ettim ki insanlar post ettikleri görüşleri sadece beğeni bekliyorlar. Bu konuşmalarımızda da öyle. Yani bir konuyu açalım, konuşalım, tartışalım duygusu yerine beğenildim mi, beğenilmedim mi öne çıkıyor. Ve bu da maalesef bence benim istediğim çeperlerimizi nasıl genişletiriz duygusuna, amacına hizmet etmiyor. Bu da biraz galiba çeldirici, yıldırıcı gözlemlerimden biri oldu. Bir diğer gözlemimse de size bullying dediğimiz şeyden bahsetmek istiyorum. Bullying, zorlayıcı olmak diye galiba tercüme ediliyor. Birçok sosyal medyada bir görüş yazarsanız, bir başka fikir belirtirseniz o görüşe karşı genellikle bir defensif bir tepki alıyorsunuz. Ve bu tepkiler de şu şekilde oluyor. Böyle bir şey nasıl söyleyebilirsiniz? Yani sorulan soruya, yazılan noktaya karşı bilgileri ortaya koyup tartışmak yerine nasıl söyleyebilirsiniz? Bunu bu kişiye nasıl yakıştırabilirsiniz? Bu intimidation dediğimiz, kişiyi mahcup etmeye yönelik, böylece yıldırmaya yönelik bir bullying taktiği esasında. Gayet basit. Diğeri de bir başka tarzda, mesela ben ki şu kadar iş yapmış bir insanım, bana bu soru nasıl sorulur mesela. Soru sorulmasını sevmiyoruz. Farz edelim hesap yapıyorsunuz. Bu hesapta bu niye böyle oldu dediğiniz zaman ilk gelen tepki, bunu bana nasıl sorabilirsiniz? Neden? Bu bir hakaret olarak algılanıyor ve kişi bunu savunmaya geçiyor ve hiçbir yere varmayan bir noktaya gidiyor konuşmalar ve ilişkileri de çok yıpratıyor. Bu bir bullying esasında. Hiç farklı bir şey olduğunu düşünmeyin. Bunun altyapıları. Bullying illa tekme tokatla olmaz.
bullying, bir takım sorulara karşı, komentlere karşı verdiğimiz cevapların türüyle de olabilir. Bunu sosyal medyada da görüyorum, kişisel ilişkilerde de görüyorum ve üstünde durmamız ve düşünmemiz gereken bir nokta olduğunu gözleyerek buraya aktarmak istedim. Çünkü ben bir takım postlara cevaplar yazarak konunun ilginç olduğu için hayır öyle değil böyledir diye tartışmaya gerektiğini düşünen bir kişiyim. Ama gözlediğim, yukarıda izah ettiğim konular oldu. Üstünde düşünmeye değer bence. Evet. Bu arada neler oldu? Kanada'da güzel bir şeyler oldu. Seçimlerde Trudeau istifa ettikten sonra federal seçimlere gidildi ve bir Toronto'dan bir Kanadalı, Türk Kanadalı seçildi milletvekili olarak. Bu genç arkadaşımız birinci nesil göçmen ve kendisini birinci nesil göçmen olarak buraya gelip böyle bir amacı koyup bu amacın üstünde tutarlı olarak emek sarf ettiği için kutlarım. Kendisinin ne derece icraatını görmeden tabii ki başarıları hakkında şu anda konuşamayız. Ama buraya varmış olması, bu tutarlılığı, sebatı ve böyle bir goal, böyle bir amaç edinmiş olmasını gerçekten takdirle karşılıyorum. Adı Shima Açan. Ve burada bir nasıl geldi bu noktaya, başarısında neler etkin oldu, nerelerden geçmek gerekir konusunda kendisinden öğreneceğimiz şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da çok başarılı televizyon yayını yapan Turkish Voice of Canada'nın İrep Çakır'ına diyorum ki bir görüşme yapıp gözlemlerini, fikirlerini alabilirse Şima Hanım'la arkadan gelen gençlerin politikaya girmesinde yardımcı olabilir. Mesela yolu federasyondan geçmiş. Bizler federasyonun var mı yok mu diye bile bilemediğimiz bir yapı olarak görüyorduk. Ama demek ki bir takım faydalı sonuçları yaratabilmiş. Dolayısıyla gerçekten İrep böyle bir görüşme yaparsa ondan yararlanılabilir diye düşünüyorum. Bir güzel haber daha. Elif Oral. Çocukluğunu bildiğim, çok sevdiğimiz iki arkadaşımızın Muhittin Oral ve Aysu Oral'ın kızları Elif Oral, Quebec'te Supreme Court of Quebec'e judge olarak seçildi. Başarısını kutluyorum. İleride de kendisiyle imkanım olup da teke tek görüşebilirsem size kendisini tanıtmak isterim. Gelelim son günlerde herhalde herkesi meşgul eden İsrail-İran savaşına. BOP projesi adım adım ilerledi ve BOP projesi Türkiye'nin sınırına kadar geldi. Ürkütücü tabii ki ve ne gördük? Ordu, hükümet, muhalefet her şey zayıflatılmaya çalışılıyor. Yıllar önce buraya gelen, Türkiye'den gelen siyaset bilimcileri Ermeni-Kürt-Türk ilişkilerini konuşurken şöyle bir soru olduğunda, yani güzel de bir de dış güçlerin bu konudaki rolünü de anlatır mısınız dendiğinde, efendim biz aptal mıyız, niye bizi dıştan mı idare ediliyoruz gibi cevaplar duymuştuk. Bugün o kişiler herhalde şimdi çok daha olgun siyaset bilimciler olmuştur umarım. İran'a baktıklarında bu dış güçlerin memleketlerin içlerine kadar ne kadar girdiğini, ne kadar etkileyebildiğini çok açık seçik gösteriyor. Dolayısıyla dışlanacak bir nokta değil dış güçlerin diğer ülkelerin içindeki faaliyetleri. Tabii kimse bize sormuyor ama herhalde buna da dikkati çekmeyi görev diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de ordu zayıflatıldı, olur olmaz işlere kullanıldı. 60 ihtilaldi, 80 ihtilaldi, 1972 olayları vesaire vesaire ve arkasından gelen globalization, küreselleşme hayalleri arkasından
Bir de bakıyoruz ki hiç öyle bir şey yok. Güçlü olan yine gücünü ortaya koymak için çalışıyor. Büyük Orta Doğu projesi takır takır ilerliyor. Ve bizler sadece merakla, evhamla ne olacak diye bekliyoruz, bakıyoruz. Umarım güzel şeyler olur. İnşallah barış bir an önce gelir ve Türkiye'de de insanlar bir nefes alır, rahatlar. Bizler de aynı şekilde memleket adına, dünya adına evham etmekten bir nebze uzak kalabiliriz. Kendi sorunlarımız zaten kendimize yetiyor. Dünyada güzel bir yığın konu var. Düşünülecek ve yapılacak çok güzel şeyler var. Bir dahaki sefer başka bir konular üzerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.